Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz sepetli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, pembe, sarı ve yeşil tonlarında 4 tane patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle kenara bırakıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise böyle kısa 2 şiş hanımlar, 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte. Patiğimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Topuk kısmı da yine aynı şekilde dikişsiz gizli kesim yaptım. Patiğimiz böyle. Patiğimizi hanımlar bu bölümden başlıyoruz. Ön bölümünü tamamladıktan sonra taban bölümünü yapıyoruz. En son topuğunu kesiyoruz ve tığlama yöntemiyle de bu bölümleri yapıyoruz en son. Patiğimiz böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 38, 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. 11 ilmek olarak başlayacağız hanımlar. Öncelikle 11 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atayım kenara. Kenarımız sağlam olsun diye. Şimdi geri döndük hanımlar. Haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben haroşa örgüyü örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıçtaki bu minik ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada artık hemen artırmalara da başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından artırmamı yapacağım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra buraya şöyle bir ilmek atıyorum. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. 13 ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizin hepsini normal haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Şimdi geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum yine. Tekrar son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi de 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimizin hepsini haroşa yani düz olarak öreceğiz. Artırma yapmayacağız arka yüzde. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmaya bu aşamada da yine devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz ördüm. 17 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde 17 ilmeğimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde de sepetimize başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Hem artırmalara devam edeceğiz hem de bu sıramızda artık sepetimizi kuracağız. Bu artırma işlemine 23 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Hemen şöyle yeşil ipimin ucunu alıyorum. Sepetim için şöyle ön yanıma hazırladım. Öncelikle yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Buraya
hemen şöyle artırmamı yapıyorum. Artırma yaptığım ilmekle birlikte burada 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim, şu da 5. ilmeğim. Yeşil ipimi buraya ekleyeceğim. Ön yüzde modelimi kuracağım. Haroşa örgüyü her iki tarafta ters örenler modeli arka yüzde kuruyorlar hanımlar. Model o şekilde düzgün düşüyor. Buraya 9 ilmek yeşilimi öreceğim. Şu birinci yeşilim. 2. Hemen yeşil ipimin ucunu kremime burada bağlayayım ki patiğimiz sökülmesin. Her eklediğimiz yeni ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım. Şu ikinci ilmeğimi de ördüm. Şu üçüncü ilmeğim ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Şu dördüncü, 5, 6, 7, pardon hanımlar 7, doğru 9 ilmek örüyoruz. Çok özür dilerim. 9 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrardan krem ipimi alıyorum elime. Kalan ilmeklerimi krem ile öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Sol tarafta da tabi artırma yapmayı unutmuyoruz. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Sepetimizin bu birinci sırasıydı. Toplam 16 sıradan oluşuyor hanımlar sepetimiz. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın krem ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. Bu aşamada bakın yeşil ipimi şöyle alacağım hanımlar. Kremi şöyle altından geçirerek çaprazlamasından şöyle. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ile öreceğim. Bakın yeşillerimi yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşilimi şöyle arkaya aldım. İp geçişlerinde ip arkada ters tarafta kalacak çünkü bakın. Sonra kalan 5 ilmeğimi de yine krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Arka yüzde ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Sepet modelimizde ikinci sıramızı yapacağız. Artırmaya da devam edeceğiz. Kenardaki ilk 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. 6 kremimi ördükten sonra yine bakın yeşil ipimi kremin altından geçirerek şöyle çaprazlamasını alıyorum. Sepetimizde bu ikinci sıra. Bu şekilde bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem. Şöyle bir yeşil. Alttan krem örerken şu alttaki uzun ipimiz arkada uzun uzadıya kalmasın diye uzun ipimi de altından geçirerek örüyorum. Bakın. Bir yeşil, bir krem ve sonuncu ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Son yeşil ilmeğimi. Tekrar ip değişikliği yapıyorum. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Model kurulumu sadece ön yüzde. Bakın sol kenardaki 6 krem ilmeğimi ördüm. Bakın ip geçişinde arka yüzde ipleri arka tarafta bırakıyoruz. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. Bir yeşilimi yeşil ile örüyorum. Bir kremimi krem ile. Yeşil ipimi yeşil ile örüyorum. Krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İp geçişlerinde ipimiz arkada kalacak. Ön yüze modelimiz düzgün düşsün diye. Devam ediyorum. Bir krem. Yeşil ilmeğimi yine yeşil ile örüyorum. Tekrar bir krem. Bu yeşilimi yine yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşilimi arkada bıraktım. Kremimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar şişimizde kaç ilmeğimiz var? Bakalım 6 ilmek burada, 6 burada, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek olmuş. 23 olana kadar artıracağız. Bu son artırmamız. Bundan sonraki işlemlerde artırma yapmayacağız. Sonuncu artırmamızı yapacağız. Bakın 2 ilmeğimi ördükten sonra yine artırmamı yaptım. Burada hanımlar bakın artırma yaptığım ilmekle birlikte 3, bir ilmek daha ördüm. 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şimdi sepetimizde 3. sıramızdayız. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. 9 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar şöyle krem ipimi alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. En son burada da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şişimizde böylece 23 ilmeğimiz oldu hanımlar.
Artık artırma yapmayacağız. 23 ilmek üzerinden modelimizi öreceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile. Bakın kremlerimi ördüm, yeşilime geldim. Kremimi arkada bırakıyorum. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. En son yeşilimi yine arkada bıraktım. Kremimi aldım. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Artırmalar bitti. Artık artırma yapmadan devam edeceğiz. Modelimizde de şimdi 4. sıramıza geldik hanımlar. Bu sıramızda da yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardaki 7 kremimi öreceğim. 5, 6, 7. Tekrar şöyle yeşil ipimi elime alıyorum. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil. 4. sıramız böyleydi. Tekrar krem ipimi elime alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi tekrardan arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kremlerimi krem ile ördüm. Yine ip geçişlerinde ipimiz arka yüzde olacak. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile, krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Hanımlar, arka yüzde yapacağımız işlem bu. Farklı bir model kurulumu yapmayacağız. Bu nedenle videonun devamında artık arka yüzü keseceğim. Sizler örüp gelirsiniz. Ön yüzde tekrar modelimizi kurarız birlikte. Tekrardan yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile, krem ilmeğimi krem ipim ile, son yeşil ilmeğim kaldı. Bunu da yeşil ile örüyorum. Şöyle en son krem ipimi elime aldım. Kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Geri döndük hanımlar. Modelimizde şimdi de 5. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek. 2 oldu. 3, 4, 5, 6. Bu aşamada şöyle kremin altından geçirerek yeşil ipimi aldım. Buraya 9 ilmek yeşil öreceğim hanımlar. 9 ilmek yeşil. Bakın 5 ilmek oldu. Hatta kremi de şöyle atlatarak götürelim. Arkada uzun kalmasın. 6. 7. 9 ilmek 11 ilmek yeşil öreceğiz. İlk başta 6 ilmek krem ile başladık. 11 ilmek yeşil. Sayalım 3, 6, 9, 10, 11. 11 ilmek yeşil ördüm. Bu şekilde 5. sıramız böyle. Ardından tekrar krem ipimi alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 5. sıramızda böyleydi. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimizde 6. sıramızdayız. Bu sıramızda hanımlar kenardan 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. Artık bu renkli modelimize de geçiyoruz. Sepetimizin içindeki meyve görüntüsünde olan renkli ipimize de geçeceğiz bu sıramızda. Yeşil ipimiz bekleyecek. Bakın kenardan 5 ilmeğimi krem ile ördüm. Hemen bu renkli ipimi şöyle elime alıyorum, pembe ipimi. Buraya 3 ilmek pembe öreceğim. Modelde 6. sıramız. 3 tane pembe. 1, 2, 3. Bu aşamada hemen bu pembe ipimin ucunu alttan şöyle yeşilime bağlayayım. Sökülmesin patiğimiz. 3 tane pembemi ördüm hanımlar. Şimdi ortaya 7 tane krem öreceğim. 7 tane krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu tarafa da tekrardan pembemi alıyorum. 3 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3. Ardından tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 6. sıramızı tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüze geldim. Şimdi modelimizde 7. sıramızdayız. Bu sıramızda kenardan 4 ilmeğimi krem ile öreceğim.
3, 4. Sonra kremin altından alarak şöyle çaprazlamasına pembemi aldım. 5 pembe. 1, 2, 3, 4, 5. Ortaya 5 tane krem. 3, 4, 5 ve tekrar pembemi alıyorum. 5 tane pembe ilmeğimi örüyorum. Şu 4. pembem, şu da 5. Şimdi kalan 4 ilmeğimi de krem ile örüyorum. 7. sıramız da böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 8. sıramızdayız. Bu sıramızda kenardaki 4 kremimi krem ipimle öreceğim. Şu 3. kremim, şu da 4. Şöyle çaprazlamasına pembemi aldım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. İlk desenimizi yaptık. Arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci desenimi yapacağım. Yine buraya da 2 pembe. Bakın arkadaki ip geçişlerini esnek bırakalım hanımlar. Modelimiz gergin durmasın, güzel düşsün diye. 2 pembe, 1 krem. Tekrardan 2 pembemi örüyorum. Yeniden kremimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi de krem ile örüyorum. 8. sıramızı da tamamladık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda bu sarı desenimizi de başlatacağız. Yine hanımlar bu aşamada kenardaki 4 kremimi yine krem ipimle öreceğim. 3, 4. Buraya 5 tane pembemi örüyorum şimdi. Birinci pembem, 2, 3, 4, 5. 5 pembemi ördüm. Ardından kremimi aldım. Bir tane krem örüyorum yanına. Tam buraya ortaya 3 tane sarı ekleyeceğim şimdi de. Sarı ipimi alıyorum. 3 tane sarı. Şu birinci sarı ilmeğim. Şu 2. Şu da 3. Yine sarı ipimin ucunu da şöyle pembeme bağlayayım. Üç sarıdan sonra bir tane daha kremimi ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. 5 pembe. 3, 4, 5. Kremimi alıyorum. Kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde ön yüzde 10. sıradayız. Bu sıramızda kenardan 5 ilmek krem öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek. 2 oldu. 3, 4, 5. Şöyle pembe ipimi alıyorum yine. Buraya 3 tane pembe. 1, 2, 3. Pembeden sonra bir tane krem ördüm. Tekrardan hanımlar bu aşamada şöyle çaprazlamasına kremin altından geçirerek sarımı alıyorum. Buraya bu defa 5 ilmek sarı örüyorum. 3, 4, 5. Sarıdan sonra yanına bir tane daha hemen krem ördüm. Tekrardan pembemi alıyorum. 3 ilmek daha pembe örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde ön yüzde 11. sıradayız. Bu sıramızda artık pembeyle modelimiz kalmadı. Sepetimizin bu kulpunu yapmaya da başlayacağız. Öncelikle kenardaki 5 ilmek kremimi krem ile öreceğim. 3, 4, 5. Bu aşamada bu 3 pembe ilmeğimi yeşilimle öreceğim. Şu alttan yeşil ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. Buraya 3 tane yeşilimi öreceğim. Yeşilimizi çok sıkarak getirmeyelim. Modelimizi bozmasın. Bakın esnek kaldı şu arkada. 3 tane yeşilimi ördüm. Hemen yeşilimden sonra hanımlar şu pembe ipimi de keseceğim artık. Çünkü pembe ile işimiz kalmadı. Şöyle pembemin ucunu kesiyorum. İpimin ucunu kremime bağlayayım. Artık pembe ipimizi çekebiliriz. Burada karışıklık yapmasın. 3 tane yeşilimi ördüm. Ardından buraya yanına bir tane krem örüyorum. Tekrardan bakın çaprazlamasına şöyle kremin altından geçirerek sarı ipimi elime alıyorum. Bu şekilde. Buraya 2 sarı, 1 krem, 2 sarı. Ardından yanına bir tane daha krem ördüm. Burada 3 pembe ilmeğim vardı. Bunu da yine yeşil ipim ile örüyorum. Modelimizde 11. sıramızda
böyleydi. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde yarım altın ilmeğimi düzelteyim. Böyle. Şimdi hanımlar arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 12. sıradayız. Bu sıramızda kenardan 6 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam bu ortaya bir ilmek yeşil örüyorum. Bir yeşil. Sonra tekrar kremimi aldım. 2 tane krem örüyorum yanına. Bu aşamada yine bakın kremin altından geçirerek çaprazlamasına iplerimizi alıyoruz. Sarı ipimi aldım. 5 ilmek sarı. Yanına 2 tane krem öreceğim. Yeşilimi de şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. 2 tane krem ördüm. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum buraya da. Tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 12. sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi ön yüzde 13. sıradayız. Bu sıramızda artık bu burun kısımlarında kesimlerimize de başlayacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ilk ilmeğimden sonra öndeki 2 ilmeğimi hanımlar bakın kesimimizi böyle yapacağız. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Burada 2 ilmeğim oldu. Kenar ilmeğimle birlikte burada şu an 2 ilmeğim var. Şu 3. ilmeğimi örüyorum. 4, 5, yeşilimi de ördüm 6. 6 ilmek ördükten sonra şöyle yeşil ipimi alıyorum. Buraya bir tane yeşil ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Yanına 2 tane krem örüyorum. 1, 2. Tekrardan şöyle sarımı aldım. 3 tane sarı öreceğim hanımlar. Sarı modelimizde de son sıramız artık. 3 sarıdan sonra tekrar şöyle yeşili yakınlaştırıyorum. Kremin üzerinden atlattım. 2 krem ve buraya bir tane daha yeşil örüyorum. Şimdi bu sol taraftan da kesim yapacağız hanımlar. Son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi krem ile örüyorum. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek ördüm ve sonuncu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 ilmek kestik. Şişimizde 21 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örelim. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Tekrar ön yüzde ve 14. sıradayız modelimizde. Yine kesmelere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde ilk kesimimi sağdan yaptım. Kenarda 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6. Yine 6 krem ördükten sonra buraya bir tane yeşil örüyorum. Şimdi hanımlar 5 tane krem öreceğim ortaya. 5 krem. Şu birinci kremim, şu 2. Hemen bakın sarıya da geldim. Sarıyı da keseceğim artık. Çünkü sarı ipimizde de işimiz kalmadı. Sarı ipimin ucunu da kremime bağlıyorum. Artık sarı ipimi de çekeceğim hanımlar. Şöyle çekelim. Kalabalık yapmasın. İkinci kremimi örmüştüm. 3, 4, 5. Yanına bir tane yeşilimi örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimizi yapacağız. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Şu öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzde modelimizde 15. sıradayız. Kesimlere devam edeceğiz. İlk ilmeğimi aldım. Hemen önündeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Kenarda 2 ilmeğim var şu anda. Şu 3. ilmeğim 4, 5, şu da 6. ilmeğim. 6 krem ördükten sonra yeşilimi alıyorum. Bir yeşil. Tekrar kremimi aldım. Ortaya 3 tane krem örüyorum. Yanına bir tane daha yeşilimi ördüm. 15. sıramız. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Ve kalan son 1 ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim.
Evet hanımlar, modelimizde 16. ve sonuncu sıramızdayız. Kesimlerimize devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki 2 ilmeğimi yine birlikte keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Kenarda şu an 2 ilmeğim var. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6 ilmek ördükten hemen sonra yine yeşilimi alıyorum. Ortaya bu defa 3 tane yeşil ördüm. Sepetimizi kapattık. Tekrar kremimi alıyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 3 ilmeğim kaldı. Burada kalan 2 ilmeğimi de yine keserek ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Artık sepetimiz bitti ama kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu öndeki 2 ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın yeşilime kadar ördüm. Bu aşamada yine yeşilimi de keseceğim hanımlar artık. Bu renkli iplerimiz, leşimiz kalmadı. Tekrar yeşil ipimin ucunu da şöyle kremime bağlıyorum. Düğümümü attım. Yeşil ipimi de şöyle çekiyorum. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar örmeye devam edeceğim. Şimdi yeşilimin ucunu da gizleyerek götürdüm. Bakın burada son 3 ilmeğimiz kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi de keserek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Bakalım kaç ilmeğimiz kaldı işimizde? 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmek kaldı. Arka yüze döndük hanımlar. Arka yüzde 13 ilmeğimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Şu sonuncu ilmeğimde tekrar geri dönüyoruz. Son kez kesim yapacağız. Ve burada 11 ilmeğimiz kalacak böylece. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrar son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 3 ilmeğimi, öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. 11 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz hanımlar yine. Burada 11 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde. Artık kesim işlemi yapmayacağız. 11 ilmek üzerinden bir diş haroşa daha öreceğiz. Artırmalarımız başlayacak. 11 ilmekle bir diş haroşamızı da örelim hanımlar. Yani ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa oluyor. Şu an ön yüzdeyim. 11 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi örüyorum. Böylece bir diş haroşa elde etmiş oluyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık artırmalarımıza başlayacağız taban bölümü için. Artırmaları da yine şöyle yapıyoruz. Bakın kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Artırmaları sağ kenarda ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Sol kenarda da son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bakın ilk 2 ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Buraya da yine artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. İlmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Artırmalar sadece ön yüzde yapılacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri normal haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde aynı şekilde artırmalara devam edeceğiz. Ben bu patiğimde hanımlar şişimde toplamda 51 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Bakın ölçüde tam denk geldi. Bu şekilde. Şimdi hep birlikte şişimizde 51 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte patiğimizin arka bölümüne geçelim. Evet hanımlar, 51 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Bu aşamada hanımlar şöyle ölçü vermek gerekirse
Hemen şöyle mezuramda göstereyim sizlere. Boy olarak bu patiğimizin tam olarak şu taban bölümüne kadar yaptık. Buraya kadar olan ölçüyü söylüyorum şu anda. Ucundan itibaren şöyle mezuramı tutup ölçtüğüm anda bakın 17,5 santim yapmışım ben burayı. 17,5 santim. En olarak da şöyle göstereyim. 51 ilmekten sonra kaç santim olduğunu şöyle göstermek istiyorum. Burası da hanımlar 18,5 santim görünüyor. Bu şekilde. Şimdi artık 51 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Artırma yapmayacağız. 51 ilmekle haroşalarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde haroşalarımızı, bir diş haroşamızı birlikte örelim. Ön yüzdeyim. İlmeklerimin hepsini haroşa yani düz olarak örüyorum. Dediğim gibi artık artırma yok. 51 ilmek olarak devam edeceğiz. Emin olun diye ölçüleri de sizlere gösterdim. Hani böyle esnetmeden olduğu gibi ölçtüm. Bir de haroşanın esneklik payı da var. Bunu da göz önünde bulunduralım. 51 ilmeğimin hepsini ön yüzde düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa elde ediyoruz. Hani 2 sıra örünce bir diş haroşa oluyor. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm hanımlar. Bu şekilde bir diş haroşamızı birlikte ördük. Hatta haroşamızın yeri sırası kaybolmasın diye bir diş haroşanın şöyle altına bir iğneyle yeri belli olsun diye takıyorum. Buraya farklı bir ip de takabilirsiniz. Hani böyle yeri belli etmek amacıyla. Şöyle iğnemi buraya takayım. Amaç burada yeri belli olsun. Bakın. Buraya bir diş haroşamı ördüm. Ben hanımlar patiğimin bu bölümünü toplamda 18 diş 18 sıra haroşa ördüm. Haroşalarımı tamamladıktan sonra da sizlere zaten metre ile ölçüp sayısını göstereceğim. Ya da ayağınıza şöyle de ölçebilirsiniz. Mezuranızda olmayabilir doğal olarak. Bakın ayak bundan itibaren şu üst bölüme denk geliyor. Şöyle ölçeceksiniz hanımlar. Patiğinizin bu taban bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ölçü alırken de biraz esneterek ölçü almayı unutmayın. Çünkü haroşa örgünün esneklik payı var. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar 18 diş haroşamı buraya ördüm ve geldim. Haroşalardan sonra kaç santim olmuş bu bölüm? Bir şöyle bakalım yeniden. Baştan sona yeniden size ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle. Bunlar 25 santimden 1-2 milim daha fazla bu kadar. Hani böyle kısa gibi görünebilir gözünüze fakat hemen şöyle göstereyim. Bakın haroşa örgünün esneklik payı var. Artık şu iğnemi de buradan şöyle çekeceğim hanımlar. Şimdi patiğimizin topuğunu keseceğiz. Topuğunu yapabilmek için de şöyle ön yüzden baktığımızda sol tarafa 21 ilmek ayıracağım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. 4, 8, 12, 16, 20, 21. Yeri belli olsun diye şuraya da bir ip koyayım. Maksat yeri belli olsun. Şöyle bir tane farklı bir ip koydum. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde de yine haroşa örgüye devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerimi sayarak gidiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimi ördüm. 21. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 20 ilmek ördüm. 21. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 21 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Geri döndükten sonra ilk ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi
sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz yine hanımlar. Şöyle ön yüzdeyiz. Bu aşamada yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 20 ilmeğimi öreceğim. 21. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğim. Kaç ilmeğimiz oldu burada? 7 sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek ördüm. 21.yi örerken şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Şimdi hanımlar 20 ilmek ördük. 21. de kesim yaptık. Bir önceki sırada şu arada 8 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda burada 7 ilmek kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem yine şöyle. Tekrar geri döneceğiz. İpimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa öreceğiz. Tekrar ön yüzde ilk 20 ilmeği öreceğiz. 21.yi örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu işaretli yere kadar, yani şu aradaki 7 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin topuğunu böylece yapmış olacağız. Şimdi hep birlikte bu arada kalan 7 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi kestim geldim. Şimdi bu ipimi çekiyorum artık buradan. İlk başta sol tarafa 21 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimizde de 21 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayısı da birbirine eşit. Bu aşamada bakın patiğimin düz tarafı şöyle içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Bu aşamada hanımlar tığ ile kesim yapacağım ben. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde gerçekleşiyor ve her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile değil hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi sırasıyla kesiyoruz. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Artık patiğimizin bu topuk bölümünü de bitirdik. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım. İzi bile belli değil hanımlar. Çok şık, zarif oluyor bu tarz topuk. Şöyle ipimizi bir güzel gizleyelim. İlmek aralarından geçirerek şöyle bakalım hemen topuğumuza ön yüzden. Bakın, izi bile belli değil. Çok şık, çok zarif duruyor. Şimdi tığlama yöntemi ile patiğimizin bu üst bölümünü buralara ekleyeceğiz. Ön yüzden tığlama işlemini yapacağım hanımlar ben. Yeşil ipimle yaptım. Çok şık durdu bakın. Çok güzel durdu. Patiğimize yakıştı. Bu tığlama işlemini şöyle bakın, önce yeşil ipimle bir adet ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde. Ardından tam ortada bakın hanımlar. Burada en son 11 ilmek kalana kadar bu burun kısmına kesmiştik. 11 ilmek hemen şurasıydı hanımlar. Bakın tam orta kısım zaten kendini belli ediyor. Hemen şurada. Bakın. İlk buraya şişimi takıyorum. Kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden. Sonra hemen arkadaki kenar ilmek yerine şöyle tığımı taktım. Ardından burayı şöyle birleştirerek sık iğne yöntemiyle birleştiriyorum. Bakın önce benden taraftan şöyle bakın. Üst tarafa kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Sonra tam karşıdaki kenar ilmek yerine girerek sık iğne yöntemiyle birleştirme işlemini yapıyorum. Sık iğnemizi çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Hafif böyle gevşek, esnek yapalım. Bakın karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Sık iğne yöntemiyle patiğimizin bu üst bölümünü tabana birleştiriyoruz. Bu şekilde karşılıklı olarak yine kenar ilmek yerlerine girdim. Birleştirme işlemini ön yüzde bu şekilde yapıyoruz.
Sırasıyla bakın kenar ilmek yerine girdim. Üstteki, sonra arkadaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden sık iğne yaparak üst ile tabanı birleştiriyorum. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum hanımlar. Daha sağlam olsun diye. Görüntü de güzel duruyor. Şu bölüme kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Şöyle. Bir tabana bir üste girerek birleştirme işlemini şöyle yapıyoruz. Bakın bu üst bölüme kadar geldim. Buradaki kalemimizin ucu biraz büyük, şöyle keseyim. Şimdi hanımlar, burada birleştirilecek bölüm kalmadı. Şimdi üst tarafa da yine sık iğne yöntemiyle devam edeceğim. Şöyle kenar ilmek yerlerine, bakın başlangıç yerlerine girerek sırasıyla buralara normal sık iğne yapıyorum. İpimizin ucunu da şöyle gizlemiş oldum sık iğnelerin arasına. Sırasıyla bakın sık iğnelerimi yaptım. Şu kenara geldiğimiz anda, bakın şuraya geldiğimiz anda bu defa diğer tarafla şöyle birleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın tam şu artırmanın bittiği yere kadar, şuraya kadar geliyor. Bakın tam karşıda. Hani artırmalar yapmıştık ya hanımlar. Yeri zaten belli. Artırma yaptığım yer şuraya kadar geliyor. Bakın şuraya kadar geliyor. Buraya şöyle ipimi alıyorum. Tığımı takacağım. Önce benden tarafa takıyorum. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden girdim. Sonra artırmamın bittiği yer şuraydı. Ya da şöyle elinizle ölçerek kenar ilmek yerlerini böyle karşılıklı olarak denkleştirerek de yapabilirsiniz. Şöyle yine sık iğne yöntemiyle bu tarafı da birleştiriyorum. Karşılıklı olarak şöyle kenar ilmek yerlerine girerek, bakın yine diğer tarafta olduğu gibi aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bir benden tarafa bir de karşı tarafa girerek birleştirme işlemini diğer kenarda da aynı şekilde yapıyorum. Şöyle karşılıklı eşitleyerek yapıyoruz hanımlar. Bir benden tarafa bir de karşı tarafa giriyorum. Gayet kolay. Şöyle. Devam ediyorum. Uca gelene kadar bu işleme devam edeceğim. Evet, bakın burun kısmına kadar geldim. En son burayı da birleştirdim. Bu aşamada model bütünlüğü sağlansın diye şu bölüme de bir sık iğne gideceğim. Şöyle bakın şurada bir diş haroşa kalacak şekilde ön bölümde hemen şöyle bakın hanımlar. Sepetimizden sonra bir diş haroşa kalacak şekilde üstteki bu haroşaların tepelerine batarak şöyle bakın haroşa tepelerine batarak sırasıyla hemen tepelerimiz belli. Sık iğnemi yine burada da yapıyorum. Şuraya yarım ilmek aldım, hemen düzelteyim. Bu şekilde patiğimizin üst bölümünü dolanıyoruz. Başlangıç yerine kadar böyle geliyorum hanımlar. Şöyle en sonda şuraya da yapayım. Burasında birleşik bir görüntü olsun. Bu bölümü bitirdik. En son buraya bir tane zincir çekip yeşil ipimi keseceğim. Ve yeşil ipimi içeriden alarak gizleyeceğim hanımlar. İçeri doğru çektireceğim. Şöyle tığımı içeriden alıyorum. Şöyle alttan üste doğru çıkartarak şöyle ipimi iç taraftan çıkartıyorum. Yeşil ipimin ucunu. İç tarafa doğru şöyle düğümleyerek bir güzel gizliyorum. Bu şekilde. Baktığımız anda hanımlar patiğimizin bu üst bölümünü hemen şurayı da düzeltelim. Böyle tamamladık. Şimdi de bu kenar oyasını bu yanlara gideceğiz. Şimdi yine yeşil ipim ile şöyle bir adet ilmek oluşturuyorum. Bu bölüme de kenar oyama gideceğim. Yine sık iğne tekniği kullanacağım. Hemen şu bölümden itibaren batarak bakın. Kenardan itibaren batıyorum. İlmeğimi sabitledim.
Sık iğne yöntemiyle hanımlar hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak oyama oluşturuyorum, kenar oyamı. Yine gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Patik boğaz kısmı dar olmasın. Sıkı çekersek dar olur. Patik ayağımıza girmez. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek sık iğne yöntemiyle kenar oyamızı bu şekilde yapacağız. Şöyle bakın, sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden esnek bir şekilde sık iğnemi yapıyorum. Hanımlar biz bu işleme hemen şu kenara kadar, şuraya kadar, şu bölüme kadar devam edeceğiz. Bu şekilde kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Kenara kadar kenar oyamı yaptım hanımlar, şu kenara gelene kadar ve buraya da bir tane zincir çekip artık bu yeşil ipimi de kesiyorum. Hemen yeşil ipimin ucunu şu ilmek aralarından geçirerek şuralara gizleyeceğim. Yani ipuçlarımızı böyle gizleyelim hanımlar. Patiğimizin ön yüzüne falan çıkınca böyle güzel görüntü olmaz. Aralardan geçirerek güzelce ipimin ucunu gizliyorum. Evet hanımlar, ipimizi de gizledik. Bakın patiğimizi tamamladık. Hemen şuradan çıkan bir minik ipucum var. Onları da şöyle alayım. Evet. Bakın patiğimizi tamamladık. Çok şık, çok güzel durdu. Bir de hemen manken ayağımda da göstermek istiyorum. Yandan duruşta şöyle bakın, gayet esnek. Şöyle manken ayağıma giydireceğim hemen. Çok güzel çarık patik tarzında çok hoş bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Dikişsiz, iki şiş, çok kolay bir model. Çok da güzel. Hemen ayağımıza bir güzel oturtayım. Evet hanımlar, işte patiğimi bu şekilde ayağa da oturttum. Gördüğünüz gibi tabanımız, patiğimizin kenarları, bakın topuk kısmında yine göstereyim. Ön bölümü zaten çok güzel. Bu şekilde patiğimizi bitirdik. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.